SEO içerisinde en çok önem verilen konular bunlar. Aslında bu ikisi de tamamen content'e dayalı, yani içeriğe dayalı konular. EEAT ve YMYL nedir diye hep sorular geliyor. Bu iki tane konunun amaçlar aynı zaten. Amaç şu zaten, kaliteli içerik üretmek. Yani insanlara maksimum fayda verebilecek bir içerik üretmek konusu. Tabii ki ama tabii ki şey farklı, uygulamalar farklı. Aslında konu derken bunlar Google tarafından geliştirilmiş olan algoritmalar zaten. İki tane algoritma var zaten. YMYL ve EEAT diye bir geçiyor. E, Yaklaşık 8 sene önce EEAT yerinde EAT idi. Sonra bunu biraz daha geliştirmişler. EEAT olarak yayınlamaya başladılar ve YMYL ile birlikte geliştirmişler. Peki nedir bu EEAT ve YMYL? Bu konularda size detaylı bir bilgi vermeye çalışacağım. Başlamadan önce çok böyle şimdi eğitime katılan şimdi arkadaşların SEO ile ilgili ne kadar temel var yok o konuda çok bilgi sahip olmadığı için biraz daha geriden başlamak istedim. Çünkü bir basic anlamamız gerekiyor. Yani Google neden bunlara çok önem veriyor? Neden bunlar çok önemli? Bir SEO bilirsin çeşitler var işte. Siyah şapkalı, gri şapkalı ve beyaz şapkalı. Üç tane yönteme ayrılıyor o SEO, arama motor optimizasyonu. Siyah şapkalı zaten adı üstünde siyah şapkalı tamamen işte e, yasa dışı yöntemlerle kendi web sayfamıza Google'da işte ya da diğer arama motorlarda üste çıkartmak gibi yöntemlerle çıkan bir yöntem zaten. Bunu çok fazla tabii ki önermiyoruz. Bunu kullananlar da çok fazla kalıcı olarak da Google'da ilk sıralarda kalmıyor zaten. Belli bir şeyden sonra algoritmalar tarafından fark edilince web sayfa geri gitmeye başlıyor ve tamamen yok oluyor ve ceza alıyor. Ve bu cezadan çıkması bazen imkansız, bazen çok 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 uzun sürüyor. Tabii ki çok derin bir konu. O yüzden çok üzerinde durmayacağım. Çünkü bunu siyah şapka hakkında bayağı bir bilgi aktarmamız gerekiyor. Ama kısacası kullanılmayan bir yöntem. Çok risk oranı %100. İçerikler tamamen kendi amaçla yapılmış bir içerikler. İnsanlara bilgi vermek için değil ama algoritmaya karşı üste çıkmak için kullanılan içeriklerden bir yöntem. O yüzden çok önerilmeyen bir yöntemdir. Gri şapkada şöyle beyaz şapka yöntem kullanırken bazen çok hırslanırsınız ve işte rakipleri görünce dersiniz ki ben biraz daha böyle backlink almaya çalışayım. Biraz daha böyle e, biraz daha işte hızlı davranmaya çalışayım derken gri şapka yöntemlere başvurmaya başlıyoruz. O da tabii ki çok önerilmeyen bir yöntem. O yüzden çok fazla da önermiyoruz ama arada bir kullananlar var. Biz de kullanıyoruz ama çok da önerilmiyor. Çok dikkatli kullanmamız gereken bir yöntem. E, Gri şapka hakkında kısa bir bilgi vereyim size. Örnek olarak verilmeniz gerekiyorsa backlink satın almanıza para vererek işte haber sitelerden backlink satın alıyoruz. Bu tarz yöntemler bugün belki Google tarafından okey yeşil ışık verebilir ama ilerideki dönemlerde bu algoritmalar daha da zekileştikçe şu anda AI kullanıyor Google algoritmalar. AI kullanmaya başladı ve sistem daha da artık zekileşmeye başladı. Ve bu tip yöntemler ileride şu anda bizim görünen gri şapkalı yöntemler ileride belki siyah şapka olarak bizim karşımıza çıkacak. O yüzden bunu da çok 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 fazla önermiyoruz maalesef. O yüzden beyaz şapkalı en sabırlı yöntem budur. Beyaz şapkalı kullanmamız gerekiyor. Benim yazdığım kitabın unvanı da beyaz şapkalı SEO. Yaklaşık 17 seneden beri SEO yapıyoruz ve bu konu üzerinden bayağı bir eğitimler almaya çalışıyoruz. Hala öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü gittikçe algoritmalar değişiyor ve şimdi yapay zeka geldi. Yapay zekada da bir sürü artık yeni algoritmalar geliştirmeye başladı. Mevcut algoritmalar daha da zekileşmeye başladı.
Python daha hızlı davranıyor, daha hızlı analiz yapabiliyor. Diller değişiyor artık. O yüzden beyaz şapkalı yöntem biz tercih ediyoruz. Ve bu şu andaki iki tane konumda tamamen beyaz şapkaya odaklı. Yani beyaz şapka yöntem kullananlar YMYL ve EEAT'ye uyum sağlamış oluyoruz. Yani o yüzden bu üç tane yöntem hakkında size bilgi vermek istedim. Şimdi bir soru geldi buraya. Doğal bağlantı oluşturmanın en sağlıklı yöntemi hangisidir? Şimdi doğal bağlantı, doğal backlink almak için şunu yapıyoruz. Örnek veriyorum. Bir makale yazarken ben bunu yapıyorum. Mesela öyle siz de belki şey yapabilirsiniz. Ondan faydasını gördüm. Mesela içerik yazarken tanınan bir marka ya da tanınan bir kişiden bir referans yazı alıp ya da onu isim yazarak bir referans ederek bir yazı yazarsınız. O kişi muhakkak size bir bağlantı verecektir. Çünkü onun isim geçtiği bir yer sonuçta. Onun hakkında da güzel bilgi verirsiniz eğer muhakkak o kişi de size bir bağlantı vermeye deneyecektir. Bunu sık sık yapıyoruz ve gerçekten sonuçlar gördük. Pozitif olarak sonuçlar gördük. İyi bir bağlantılar almaya başladık. O farklı bloglardan ya da farklı markalardan bağlantılar almaya başladık. Bu tarz bir yöntemler deneyebilirsiniz. Çünkü satın alma konusu biraz riskli. O yüzden biraz şey olabilir, riskli olabilir. Okey. Şimdi peki internet ortamda peki bu şey dedik ya beyaz şapkalı, gri şapkalı ya da işte Google'da indekslenmeyen web sayfalar oluyor bazen. Şimdi şöyle bir durum var. Bazen bu soru da çok geliyor mesela. Beyaz şapkalı yöntemler kullanıyoruz ama neden web sayfamız indekslenmiyor? Şimdi ben şöyle yapıyorum. LinkedIn'den gelen bütün soruların kişilerin sektörünü sorarım her zaman. Hangi sektörden konuşuyoruz ya da hangi sektörde web sayfanız var? Şimdi ne fark ettim biliyor musunuz? Böyle sağlığınıza çok zarar verebilecek ya da sağlığınıza çok etkileyebilecek sektörlerden Google biraz daha tedirgin, biraz daha böyle yaklaşıyor, yavaş yaklaşıyor. İndekslemekten biraz çekiniyor. Emin olmak istiyor. Bilgi kaynağı neden alındığını, nasıl alındığını. Çünkü sonuçta benim de başıma geldi. Hatta gerçek dünyadan bir örnek vermem gerekiyorsa internet ortamdan benim bir ameliyat olmam gerekiyordu ve internet ortamdan bir araştırma yaptım ve doktor buldum. Doktordan ameliyat oldum ve yanlış ameliyat oldum. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Yani tabii ki bu bilgiler nereden aldım? Sonuçta bu bilgiler Google'dan almış oldum. Yani sonuçta Google'ın amacı zedeleniyor sonucu geldiğimizde. O yüzden Google biraz daha tedirgin davranıyor bazı sektörler için. Oraya da geleceğiz yavaş yavaş. Şimdi neden internet ortamdaki bütün siteler indeksleniyor da sadece %4 Surface Web ortamda düşüyor? Yani Surface Web derken Surface Web şu demek. Arama motorlar tarafından indekslenmiş olan web sayfaların yüzdesi. Mesela Deep Web ve Dark Web çok farklı bir dünya. Oraya da biraz size bahsetmeye çalışacağım. Surface Web tamamen berrak artık Google tarafından ya da işte Yahoo tarafından ya da Bing tarafından ispatlanmış ve okeylenmiş ve artık biz bunu indeksleyebiliriz web sayfalarının sayısı. Peki bu konu hakkında biraz daha detaylı girmen gerekiyorsa şöyle bir tablo göstermek istiyorum size. Surface Web biraz önce dediğim gibi %4 içeren bir bölüm ve burası yani tamamen Google ya da işte Google diyorum arama motorlar tarafından indekslenmiş web sayfaların sayısı %4 ve bunların en üstteki bölümü EATT ve YMYL'ı ayırmak istiyor arama motorlar. Şimdi eğitime girdikçe daha da anlayacaksınız. Neden bunlara çok önem veriyor? Neden bu EATT ve YMYL'e çok fazla önem verip de en üstte tutmak istiyor?
Diğer web sayfalarda tabii ki kötü anlamda gelmiyor ama kalite olarak içerik kalitesi en iyi olan web sayfalar aslında daha üstte almak istiyor Google, çıkartmak istiyor. Biraz önce size bahsettiğim gibi Google'da arama yaparken bir anda yanlış bir yere girdim ve yanlış bir ameliyat oldum. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Deep Web tabii ki bu sadece web sayfalar değil. Bunun içerisinde şifreli giriş yapılacak olan abonelik olan web sayfalar da var. E-mailler var. Parolayla korumalı, şifreyle korumalı işte platformlar var. Onlar da içeride yer alıyor. Bir de Google, arama motoru tarafından indekslenmemiş olan web sayfalarda Deep Web içine düşüyor. Deep Web düşüyor. Deep Web'den çıkmak tabii ki mümkün. Çok canlı bir örnek göstereceğim size. Bizzat kendi yaşamış olan bir örnek sizinle paylaşacağım ileride. Bir web sayfa var mesela. Senelerden Deep Web içerisinde yaşıyor. Ve sonra EATT ve YMYL yönteme girdikten sonra trafiği zaten tabloda zaten göreceksiniz. Trafiği çok büyük bir faydası göreceksiniz. Bayağı bir yükselme olmuş oluyor. Dark Web tamamen artık belli bir platformla girilecek bir ortam. Tor ile giriliyor. Tamamen yasa dışı işler olsun. Onlar o tarafa kalıyor. O yüzden Dark Web'in bölümü biraz daha az. Deep Web çok fazla bilgi içeriyor. Yani bizimle ilgilenen kısım bu. Surface Web ve Surface Web içerisinde olmamız gerekiyor bizim. O yüzden mümkün olduğu kadar Google'ın bütün algoritmaların iyi bilmemiz gerekiyor. Google sonuçta bu algoritmalar gerçek hayatta yaşamış olan olaylardan alarak da tabii ki güncelliyor. Mesela biraz önce size söylediğim gibi benim başıma bu geldiyse binler tane insanlar var. Onların başında aynı şeyler geliyor ve devamlı haberlerde seyrediyoruz. Yanlış bilgiler yüzünden bu başıma geldi gibi olaylar var. O yüzden bunlar çok önem verilen konular arama motorları tarafından. Peki, ilerliyorum. Peki, şimdi EEAT nedir? O konuda biraz başlangıç yapalım. Bu şöyle bir şey var. Şu anda dediğim gibi içerikten bahsediyoruz. Yani yazılan içeriğin ne yansıtmamız gerekiyor ziyaretçiye? Ondan bahsediyoruz. O yüzden onu canlandıralım. Deneyim, experience, expertise, uzmanlık, authoritativeness, yetkililik ve güvenilirlik olması gerekiyor. Yani o his almamız gerekiyor, o hava almamız gerekiyor içerikten. O yüzden EEAT diyoruz. Yani deneyim, uzmanlık, yetkililik ve güvenilirlik. Peki her konu hakkında teker teker size bilgi aktarmaya çalışacağım. Bu konular tamamen bildikten sonra inanın ki çok faydası göreceksiniz. Bir içerik üretirken bile çok müthiş faydalarınız olacak. Web sayfanızdaki trafiği olsun ya da ne bileyim işte web sayfadaki etkileşim oranı çok fazla artacaktır muhakkak. Çünkü bunu bizzat yaşıyoruz, bizzat deniyoruz ve sonuçlar görünce çok da mutluyum. Peki, şöyle açalım. Evet, şimdi burada experience dediği zaman işte bir içerik yazarken üzerinde çok deneyimli olmanızı gerekiyor. Yani örnek veriyorum, ben eğer bir konu üzerinde bir makale yazıyorsam gerçekten bu makale o kişinin aradığı kelime, sonuçta bu insanlar bir arama yapıp benim web sayfama geliyor ve o arama kelimeye karşı bir bilgi bekliyor bizden ve o bilginin tabii ki hakkını vermemiz gerekiyor ve o kişi de bizim için çok önemli çünkü o gelen kişi eğer web sayfanızdaki etkileşim ya da web sayfanızda çok fazla kalırsa ya da web sayfanızda o içeriği okuduktan sonra başka bir yere tıklarsa tabii ki bu değer olarak KPI, değer olarak çok yüksek bir değere dönüşüyor. Mesela etkileşim oranı, web sayfada kalma oranı yüksek oldukça sizin içeriğiniz ne kadar faydalı olduğunu
anlayarak size daha da yukarıya çıkartmaya çalışıyor ya da aynı yere tutmaya çalışıyor. Eğer birinci sıradaysanız birinci tutmaya çalışıyor Google size ya da diğer arama motorlar size. O yüzden kendi bizzat yaşamış olan deneyimlerden yola çıkarak bir yazı yazmamız gerekiyor genelde. O yüzden deneyim diyoruz bunu. Experience diyoruz. Kendi experience üzerinden devam edersiniz yazı yazmaya. O zaman çok iyi bir sonuça varmış olacaksınız. Ondan kesinlikle emin olabilirsiniz. Yapay zeka kullanabilirsiniz. Şöyle yapay zeka ben de kullanıyorum. GPT-3 kullanıyorum. GPT-4 de kullandım. Bard'ı kullandım. Yapay zekadan öğreniyorum. Yapay zekaya bir soru yazıyorum. Öğrendikten sonra kendi kelimeyle ya da kendi şeylerle, experience'le bir yazı üretmeye çalışıyorum. O zaman da ne oluyor? Çünkü şöyle bir şey var. Yapay zeka güzel, harika yazıyor. Ama şöyle bir şey var, referans vermiyor tabii ki. Nereden aldığını, o yazıyı nereden aldığını yazmadığı için. Yani GPT-4 şimdi vermeye başladı. Bazı bilimsel makaleler için üretilen bütün içeriklerin referanslarda vermeye başladı. O konuda biraz dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar hem yapay zeka hem kendi deneyimle bir yazı yazmamızı tavsiye ediyorum normalde. Tabii ki yazı yazarken bu konuda hakimiyet olmanızı gerekiyor tabii ki. Arkanızda bir akademik veya bir kurumsal bir kurum olduğunuzu muhakkak dile getirin. Yani örnek veriyorum. O tarz konulardan geçmeniz gerekiyor. Expertise, içeriğinizin sonunda yazar hakkında özet yazmanız gerekiyor tabii ki. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü yazı kim yazdı, neler bilgi üzerinde uzmanlaşmış bir kişi, neler biliyor, neler okudu, hangi dalda ne okudu, o tarz bilgiler vermemiz gerekiyor makalenin en altında. Eğer tabii ki varsa sosyal medyadaki linkler verebilir, LinkedIn'deki linkler verebilir. Eğer bir marka ise review alan yere link verebilirsiniz. Google My Business'e link verirsiniz. Orada insanlar tarafından gerçek yorumlar okunuyor ve bunlar botlar tarafından tabii ki takip ediliyor. Mesela sizin yazmış olan yazıyı Google bot web sayfayı tararken sizin o vermiş olan linke de gidiyor. Linkteki o yorumlardan da bilgi almaya çalışıyor ve size ona göre puanlandırıyor. Yani o yüzden expertise konusu muhakkak yapmamız gerekiyor. İspat göstermemiz gerekiyor. Tabii ki şimdi ondan sonra yetkililik. Yani ben bu konuda yetkiliyim. Ben bu konuda uzmanlaşmış bir master'ım var. Ya da işte ne bileyim bir kurs aldım. Çok belli bir yerden. Örnek veriyorum Google'dan bir sertifika aldım ve o sertifikanın linki vermeniz gerekiyor. Yani eğer Google'daki Ads üzerinden bir yazı yazıyorsam ya da işte eğer SEO üzerinden bir yazı yazıyorsam SEO için ne var? SEMrush var. SEMrush Akademi'den bir sınava katıldım. Orada bir belge sahibi oldum ve o belgenin linkini var. Link paylaşmanız çok güzel bir faydanız olabilir. Ya da kendi dal üzerinde bir şey yazı yazıyorsunuz. Kendi dal üzerinde bir sertifika varsa o sertifikanın online link ya da sertifikanın referans olarak da yazmaktan faydası var. Bunlar hepsi tamamen sizin yazınızı artı getirecek olan faktörler olabilir. Peki bir de tabii ki gelen kişiye güvenilir olmasını sağlamanı istiyoruz. Yani biz güvenliyiz. Bizim web sayfamız bilgi çalmıyor. Örnek veriyorum KVKK sözleşmemiz olması lazım web sayfamızda. Kesinlikle. HTTPS Secret Soccer Layer protokol olması gerekiyor. Yani SSL olması gerekiyor web sayfanızda. Yani güvenlik sertifika olması gerekiyor. İletişim bilgiler muhakkak yazmaya deneyin. Mesela iletişim bilgiler olması gerekiyor. Web sayfada yer alması gerekiyor. Çünkü bazen bloglarda görüyorum. Bloglarda çok fazla iletişim bilgiler koyulmuyor. Ve bu tarz bilgiler tabii ki blogların da çeşitler var. Bazı bloglarda Google çok fazla önem vermiyor ve pas geçiyor. Mesela örnek veriyorum. Birazdan göreceğiz onu zaten. Hangi konulara çok önem veriyor, hangi konulara çok önem vermiyor. O EEAT, onu da size açıklayacağım ileride. Şimdi bu tarz konular var. O yüzden bazı hassas
bloglar var. Mesela işte sağlıkla ilgili bir bilgi veren bloglar var ya da işte kripto para üzerinde bilgi veren bloglar var piyasada ya da finance üzerinde işte borsa nasıl oynanır, hisse kağıtları nasıl, nereden alınır, o tarz hassas paraya mesela insana zararı uğratacak konular var. Google tabii ki onlara çok fazla bu EET şu anda uyguluyor ve o konularda çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden bazı bloglarda mesela bakıyorum iletişim bilgiler yok. Olmayınca da eğer o iletişim bilgi olmayan bir blog eğer bir sağlık üzerinde ya da işte bir finance üzerinde bir yazı yazıyorsa Google'da çıkmak biraz daha zorlaşıyor. Çünkü EEAT'ye takılıyor. Bu uygulamaya takılıyor. O yüzden bunlar çok dikkat etmemiz gereken konular. Bunları muhakkak yapmamız gerekiyor. Peki biraz daha ilerliyorum şimdi. Biraz daha şeye girelim. Evet. Şimdi EEAT hangi sektörlere çok fazla dikkat ediyor ve hangilere az dikkat ediyor? Bu çok önemli bir konu. Bunu da çok soruyorlar. Biraz önce size şey yaptım ya size söyledim ya işte web sayfamızda beyaz şapkalı yöntemi uyguluyoruz ama indekslenmiyor. İşte en çok gelen sorular buradan geliyor. Şu sağlık sektörü ve ilaç sektöründen çok geliyor o sorular. Ve gerçekten de baktım Google'ın en çok önem verdiği sektörlerde bunlar zaten. Yani çünkü sonuçta sağlık yani hiçbir dönüş yok, geri dönüş yok. Bir kere kesildi mi kesildi. Başka dönüş yok. O yüzden onlara çok fazla önem veriyor. Ücretsiz bilgi veren bloglarda çok fazla EEAT uygulanmıyor. Mesela işte camping yerler olabilir, işte balık avlama teknikleri olabilir. Yalnız şunu çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Muhakkak e, içeri gezerken çok fazla bir şey satmaya kalkmayalım. Yani bilgi vermeye çalışın. Yani çünkü orada da tabii ki az dikkat ediyor ama tabii ki orada bir ürün değil bir bilgi vermeye çalışıyoruz dememiz gerekiyor insanlara. Tamamen ticaretsiz bir bilgi vermemiz gerekiyor. O yüzden kamping yerler anlatırken işte örnek veriyorum şu kamping yer çok güzel dememiz gerekmiyor. İşte şey diyebilirsiniz kamping yerlerinin arasında seçim sizin. Hangi bölgede oturuyorsunuz? En yakın kamping yeriniz siz seçin gibi bir ifadeler kullanabilirsiniz. Dediğim gibi şu anda yapay zeka devreye girdiği için çok fazla efficient, çok fazla zeki bir algoritma ile karşı karşıyayız. Eskiden Google Panda vardı, Google Penguin vardı, Google Pigeon vardı, Google Pirate vardı. Bunlar hepsi Google'ın yaratmış olan algoritmalar ve onlar da çok zekiydi. Ama şu andaki bu bütün algoritmalar, bu Google Panda olsun, Google Penguin, Pigeon ve işte Pirate bu tarz uygulamalar tamamen artık yapay zekaya yöneldiği için çok hızlı hareket ediyor ve veriler daha çok kısa bir süre içerisinde analiz edip sonuçlar verebiliyor ve ceza verebiliyor. Eskiden Google'dan gelen ceza belki 3 ay sürüyordu, belki 4 ay idare edebiliyorduk. Şu anda öyle bir şey yok. Şu anda botlar web sayfaya geldiğin anda o bilgiler veri merkezi gönderdiğin anda veriler işlenmeye başlıyor ve çok hızlı bir şekilde ceza almaya riskimiz yüksek. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor içerik yazarken. Zaten SEO'da biliyorsunuz content is the king diyoruz biz. Yani içerik zaten baş başına bir kraldır. Yani içerik ne kadar iyi olursa o kadar da iyi sonuçlar elde etmiş olacağız. Peki hayatı tehlikeli içermeyen eğitim ve pratik bilgiler. Burada eğitim sektörü giriyor araya. Yemek tarifi var. Evde sabun yapımı nasıl yapılır? Yani böyle evden tütsü nasıl yapılır? Bu tarz bloglar var. Tabii ki nothing is free. Her zaman bir ücretsiz bir şeyin arkasında bir ticaret vardır. Ama çok fazla hissettirmeden bunu yapmamız gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. Yemek tarifi yazarken bir şef var ve şef çok güzel yemek tarifi veriyorsa zaten o şef eğer güzel bir yemek tarifi veriyorsa onun muhakkak bir iş gelir. Çünkü o bilgi veren kişiye zaten insanlar bir şekilde ulaşıyorlar. Yani o yüzden ne bileyim işte evde sabun yapımı yapan bir kişi çok kendi mağazası var.
sabunlar yapıyor. Sabunları yaparken makalenin sonunda zaten kendi ismini ya da mağazanın ismini yazmak zorunda. Yazdığı zaman zaten o sabun içerisinde kullanılan bütün malzemeler benim mağazamda alacak en sonunda. Amacı bu zaten. O yüzden çok böyle ilk önce bilgi verin. Bilgi verdikten sonra ancak insanlar zaten size her şekilde ulaşırlar. Eğer bilgi zaten çok faydalı ise. O yüzden bilgiye odaklanmamız gerekiyor. Kaliteli içerik üzerine odaklanmamız gerekiyor. Sağlığı için spor ve doğal yöntemleri da çok %50 ile önem veriyor. Yani biraz daha fazla önem veriyor. Çünkü burada da biraz hassasiyet artıyor. Herkese mesela yoga yapmamamız gerekiyor. Egzersize tabii ki belli bir insanların bazı egzersizler yapması gerekiyor ya da yapmamız gereken egzersizler var. O yüzden biraz daha uzmanların yazabilecek konular bunlar. O yüzden bu sektörler, tabii ki sektör listesi çok yüksek, çok fazla. Hepsini yazamıyorum ama burada en azından bir yola çıkabilmesi için bu şekilde bir kurgu kurabiliriz. Yani işte bu seviyede olan sektörler için İİTD çok fazla önemli değil deyip geçebiliriz. Tabii ki en çok fazla önem veren dediğim gibi sağlık, ilaç sektör ve finans, tabii ki parasal zarar yaratabilecek sektörler çok fazla çoğalmaya başladı son 4-5 yıl içerisinde. O yüzden bu tarz bilgili yazar kişinin çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ki illa kesinlikle uzman olması gerekiyor. Peki ilerliyorum. Biraz örnek vereyim. Örnek veriyorum, web sayfada mesela bu medical bir sektör. Markanın ismini yazmıyorum. Medical bir sektör. Yazılar içerik yazarken ondan sonra işte en altta işte bu şekilde bir referans vermiş mesela. Referans vermiş. Referansında da işte bu yazı nereden alındığı ve bu yazı hangi tarihte yayınlandığını da tabii ki çok önemli. Çünkü çok eski bilgi Google sevmiyor. Biraz daha böyle update, biraz daha güncel bir bilgi ile insanlara tatmin etmemiz gerekiyor, duyurmamız gerekiyor. O yüzden bilgi verirken muhakkak böyle bilgiyi vermeye çalışıyoruz burada. Böyle son işte yeni makaleden bilgi almaya çalışıyoruz ya da işte son araştırmalardan bilgi elde etmeye çalışıyoruz. O yüzden referans yazarken muhakkak burada bir link vermemiz gerekiyor. Link verirken şöyle bir hassasiyet var. Onu da dikkate almamız gerekiyor. Link verirken web sayfanızın o link verecek olan yerinde güvenmesi gerekiyor sizin. Çünkü şöyle bir şey var. Link verirken eğer siz do follow link verirsiniz, siz o siteden kefil olmuş oluyorsunuz. Kefil olmuş oluyorsun derken şu. Diyelim ben bir link verdim ve o web sayfaya yarın Google kapattı ya da Google cezalandırdı o web sayfaya. Eğer o sayfa cezalandırırsa ceza sizde geliyor. O yüzden link verirken tamamen size bırakıyorum. Link verirken burada 2 tane yöntem var. Bir no follow ve do follow yöntemler var. No follow link verdiği zaman ben bu linkten kefil değilim. Ben sadece bilgi amaçlı bu link veriyorum. Bundan sonrası artık tamamen Google'a bırakıyorum gibi bir şey. Do follow link verdiği zaman tamamen bu siteye güveniyorum. Bu siteye kefilim. O yüzden bundan yapabilirsiniz diye. Neden bunu söylüyorum? Tabii ki şimdi siz diyeceksiniz ki link aldığı yere güvenmiyorsunuz. Hayır, ondan değil. Mesela örnek veriyorum. Bazen web sayfaya ya da işte hosting'e ya da işte sunucuya bir virüs bulaşıyor. Virüs bulaştığı için web sayfaya da zarar gelir. Yani demek istemiyorum. Link verdiği web sayfa ya da kuruma güveniyor musun, güvenmiyor musun değil. Ben bilgiye güveniyorum. O yüzden zaten link veriyorum ama ne olacağı belli değil. Bazen sunucuya bir trojan giriyor ve web sayfaya tamamen almış oluyor. Bir virüs almış oluyor ve web sayfaya giren kişi de virüs kapmış oluyor. Google da bunu fark ediyor ve Google o siteyi cezalandırıyor.
Ve o cezalandırdığı için siz ona kefil olduğu için size de ceza gelmiş oluyor. O yüzden bunu dikkat etmemiz gerekiyor link verirken. Yazar kart nasıl olmalı? Şimdi makale yazdık. Makalenin en altında işte katkıda bulunan kişinin isim, soyisim, ne yazdığı, ne kitap yazdı, hangi şeyler şey yaptı, hangi okuldan okudu, neler yaptı, biraz bio yazmamız gerekiyor. LinkedIn hesap varsa LinkedIn'i link verebilirsiniz, Twitter link verebilirsiniz ya da işte o yazar hakkında ya da o doktor hakkında şeyler varsa eğer bir yorumlar varsa yorumlar şey yapabilirsiniz. Yorumların içeren bir linki yönlendirebilirsiniz. Gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. EATT bunu tabii ki çok fazla önem veriyor. Peki ne yaptık? Nasıl oldu? EATT bu gerçek dünyadan bir örnek vermemiz gerekiyor. Şimdi bir marka var, isim söylemeyeceğim. Marka senelerden bir makale yazıyor, bilimsel makale yazıyor ve EATT kullanmıyor. Ve EATT kullanmadığı için müthiş bir potansiyel var. Ben inceledim, çok müthiş bir potansiyel var. Mesela şöyle potansiyel görüyoruz mesela. Her anahtar kelimenin bir arama hacmi var. Ve bütün algoritma, analiz araçlar bu her anahtar kelimenin aylık arama hacmi söylüyor bize. Diyor ki şu, mesela örnek veriyorum, kanser tedavisi mesela. Kanser tedavisinin aylık arama hacmi 40 bin. 40 bin kişi arama yapıyor. Şimdi web sayfa inceledik. Web sayfadaki o anahtar, hedeflediği anahtar kelimelerin arama hacmi 80 bin aylık. 80 bin civarındaydı. Yani eğer gerçekten o kelimeler ilk sayfadaki ilk 5'e yer alırsa 80 bin. Sonra gördük ki tamamen EATT'den uzak kalmış bir marka. Ağustos başında başladık EATT kullanmaya. Ağustos, bakın buradan başlıyor. Ağustos'ta başladık. Ağustos'ta işte bu makaleler içerisinde yazılan yeni makalelerde artı eski makalelerden de artık yavaş yavaş EATT içinde referans bulmamız çalışıyoruz. Şimdi hangi makale nereden alındı, hangi source'un alındı, onları alıp makaleler içerisinde o biraz önce size gösterdiğim gibi biz bir yazar kart oluşturmaya çalışıyoruz. Hocalarla ulaşmaya çalışıyoruz. Hangi hocadan aldık, onun bilgi almamız gerekiyor gibi. Şimdi bakın biraz önce dediğim gibi o potansiyel 80 binde, şimdi algoritmalar, şimdi bu analiz araçlar bir aylık arama hacmi diyor ya, 80 bine de ulaşmadı ama ulaşma üzere. Çünkü Ağustos ayı tatil ayı olduğu için insanlar tatilde, çok da arama yapılmıyor bazı şeylerde. Arama hacmi düşüyor her sektör için. Bir dahaki ay, bir sonraki aydan 80 bine ulaşacak gibi görünüyor. Yani sonuç bu arkadaşlar. Yani gerçek canlı, işte gerçek yaşamış olan olaylardan size bahsetmeye çalışıyorum. Yani bunu yaptık, temizledik. Hatta bir sürü makaleler var. Hatta şöyle bir şey var. Biraz önce Can Bey'in eğitim o kadar hoşuma gitti ki. Can Bey yapay zekadan bahsederken bu aklıma geldi. Çünkü burada yaklaşık 2000'e yakın makale var ve o makalelerin en altında bir şey bulmamız gerekiyor. Bir yazar kart oluşturmamız gerekiyor. Manuel olarak yapıyoruz bu işlem. Şimdi eğitim sonrası bir gün Can Bey'le konuşup o konuda biraz destek almaya ihtiyacımız olabilir. React üzerinden yapılmış bir yazılım. Yarısı WordPress kullanıyor, yarısı blog kısım React kullanıyor. Orada belki integrasyon gerekebilir. Yapay zekadan belki otomatik olarak 500 tane makale, işte bu hocadaki bilgiler yansıtalım diye yapabiliriz, belki destek alabiliriz. Çok da iyi bir konuydu. Zevkle dinledim. Olay bu şekilde arkadaşlar. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer yaparsa bakın bu sonuçlar elde edebiliriz. Bazen çok iyi yazı yazıyoruz. Gerçekten çok potansiyel var ve bazı bilgi eksikliğimizden dolayı o makaleler arka planda kalıyor ve çok fazla da Google'daki o potansiyelden yararlanamıyoruz. O yüzden bunları edeceğiz ve uygulayacağız. Peki şöyle bir şey var. Prof nasıl yazı yazıyor? O da var. Yani örnek veriyorum. Ben
yazıyı alıyorum. Bilimsel olduğu için benim çok bilgim yok. Ben sadece prof'tan bilgi alıyorum. Web sayfamıza ekliyorum. Onun kartını ekliyorum ve yani ne kadar tatmin verici bir bilgi acaba? Zaman mı yok? Çok da yazamıyor. İyi mi yazamıyor? O anahtar kelimeyle gelen insanların sorusunu cevap veremiyor mu acaba? O konular tabii ki o da ortaya çıkıyor bazen. Bazen o tarz sorular da geliyor. Yani prof yazmış ama çok faydası görmedik diyorlar. Bu konularda biraz daha o zaman devreye giriyor. Ölçüm devreye giriyor. Performance veriler incelememiz gerekiyor. Web sayfadaki performans ya da işte o makalenin kendi performansı nasıl onu biraz ele almamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Her URL, her sayfanın kendi bizzat bir performance chart var. Performance KPI'ler var. O performance'daki KPI'ler eğer incelerse o zaman bu eksik yazılmış ya da işte yetersiz bir içeriği daha fazla optimize ederek daha verimli hale getirebiliriz. Peki onu nasıl yapıyoruz? Şimdi ilk önce neler ölçmemiz gerekiyor bizim ilk önce? Yani çünkü trafik geliyor web sayfamızda. Ben X bir makale yazdım ve X bir makale içerisinde bu X bir makale Google'da da yer alıyor, Facebook'ta da paylaştım, Instagram'da paylaşıldı, YouTube'un videonun altında tıklandı. Şimdi bu bizim arama motoru üzerinde odaklandığımız için bizim trafik kaynağımıza organik trafik bakmamız gerekiyor. Yani organik trafik dikkate almamız gerekiyor ilk önce. O yüzden traffic source bakacağız. Trafik kaynağımız bakıp organik filtre edip organik trafiğini yapmamız gerekiyor. İncelememiz gerekiyor. Peki bunu çözdük. Organik trafiğe baktık. Organik trafiğe baktıktan sonra hemen çıkma oranı. İşte birisi geldi web sayfamıza. Geldikten sonra ne kadar zaman kaldı web sayfamızda? O içerik içerisinde ne kadar zaman kaldı? 5 dakika mı kaldı? 5 saniye mi kaldı? Hemen geldi mi çıktı mı? Bu oranı iyi olması gerekiyor. Yani hemen çıkma oranı iyi tutmamız gerekiyor. Ortalama oturum süresi çok önemli. Ben geldim bir makale açtım. Makale açtıktan sonra ondan sonra işte makalemi okudum. Zaten Google şöyle bir şey var. Siz bir içerik yazarken Google o makalenin kaç dakikada yazıldığını okuyabileceğini de tahmin ediyor ve biliyor. O yüzden Ideal Read Time diye bir şey var, KPI var. Makalenin okuma işte süresi. Eğer makalenizde birisi geliyor ve 5 saniye kalıp çıkıyorsa ve o makalenin süresi 1 dakika ise o zaman bu makale çok kaliteli değil anlamda geliyor. O yüzden bu tarz KPI'ler çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Ortalama oturum süresi, kullanıcı başına oturum sayısı. Mesela ben geldim şu anda makale okuyorum. Sonra kahve yapacağım. Bilgisayarımı kapattım ya da bilgisayarı kapatmadım. Sleep moda geçti. Uyku moduna geçti. Kahve yaptım. Tekrar geldim. Tekrar bilgisayarı açtığımda oturum tekrar başlıyor. Yani o oturum sayısı, kullanıcı başına oturum sayısı. Bir kullanıcı ne kadar makalesini okumak için mücadelesini vermiş. Onu tekrar, onu muhakkak bakmamız gerekiyor. Çok da önemli bir veri bu. Sayfa kaydırma izleme. Yani scroll count diyoruz bunu. Türkçe olarak belki yanlış ibare etmiş olabilirim. Sayfa kaydırma izlemesi. Yani scroll count çok önemli. Çünkü çoğu artık trafik mobilden geliyor. %70, %80 belki de bazı yerlerde %90 mobilden geldiği için scroll count çok önemli. Ben kaç kere scroll ettim sayfaya, kaç kere kaydırdım yukarıya doğru. O tarz bilgiler artık elde edebiliyoruz. O yüzden bunun önemli. Şöyle bir şey var. Diyelim bazı içerikler çok kısa ve scroll gerekmiyor. Yani yukarı gitmemiz gerekmeyen bir içerik var. Mesela örnek veriyorum 200 kelimelik bir makale var ve o makalenin scroll gerekmiyor. O zaman scroll count orada geçersiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Oturma, işte etkileşim, hemen çıkma oranı gibi eylemler bakacağız. Ya da işte o makale geldikten sonra başka bir yere tıkladı mı? O çok önemli bilgi. Yani Google için. Google buna çok önem veriyor. Çünkü
Ben eğer gerçekten bir içeriği okudum ve oradan etkilendiysem eğer, o zaman başka bir makaleye de tıklamak isteyeceğim ya da başka bir yere de tıklamak isteyeceğim ya da başka bir yazıda okumak isteyeceğim belki de. O yüzden makale hazırlarken en altta bir yerde benzer konular da koyabiliriz ki insanlar geldikçe etkileşim içinde olsunlar. Yani tekrar eylemi çağrısı. Bu biraz önce size bahsettiğim gibi. Click event diyoruz bunu. Click event yani web sayfamıza ben geldikten sonra başka bir makaleye tıkladım. Onu da ölçmemiz gerekiyor. O yüzden bu tarz KPI'ler ölçmeli ki o içeriğin ne kadar kaliteli olup olmadığını ortaya çıksın. Peki bunu yapabilmek için hangi araçlar gerekiyor? Onu da tabii ki sağ tarafta onu da yansıttım. Google Tag Manager var. İlk önce Google Tag Manager'dan başlıyoruz. Google Tag Manager web sayfamıza entegre ediyoruz ya da blogumuza entegre ediyoruz. Sonra Google Tag Manager içinde işte scroll count ya da click event, eylem çağrısı, click izlemesi ya da işte oturma süresi gibi olaylar oradan ayarlanabiliyor. Google Tag Manager tarafından yapılıyor ve sonra export ediliyor. Nereye export ediliyor? Analytics'e export ediliyor. Analytics'ta rapor olarak size sunuyor. Siz isterseniz hem Analytics hem Google Search Console. Google Search Console'da şöyle bir araç. Web sayfadaki organik trafiği, sadece organik trafiği ölçen bir araç. Google Analytics hem organik hem diğer taraftan gelen trafikler de ölçüyor. Bu iki araç Google Looker Studio'ya bağlarsınız eğer, o zaman çok güzel bir dinamik rapor çıkartabilirsiniz. Google Looker Studio hem size canlı, dinamik, hem sizin istediğiniz KPI. Mesela ben biraz önce dedim ya, ben sadece bunu görmek istiyorum. Şimdi Analytics size çok karışık gelebilir, bilgi, çok fazla veriler var. Belki de istediğiniz bilgiye çok yavaş ulaşacaksınız. O yüzden just to have a quick action, daha çabuk ulaşabilmek için bir bilginize şu KPI'ler Google Looker Studio içerisinde entegre ettiğimizde çok rahat bir şekilde canlı o makale hakkında bilgi elde edebilirsiniz. Ben bunu yapıyorum ve çok da güzel bir şekilde zamanın tasarruf etmiş oluyorum. Bir de ücretli araçlar var. Bunlar aslında bunlarla işimizi tamamen kapatabiliyoruz. Çünkü Looker Studio zaten bize rapor çıkartıyor. O yüzden bu Ubersuggest, SEMrush, Ahref, Moz gibi araçlar kullanılabilir. Raporlar, daha kolay raporlar çıkartabiliyor. Ama ben genelde bunları kullanıyorum. Çok fazla, çok büyük web sayfalar varsa eğer, çok kalabalık, çok fazla, aşırı bir trafik olan bir web sayfaları varsa o dönem, o zaman diğer araçlara geçiş yapmak zorunda kalıyorum. Peki, evet, bunlar bu şekilde. Biraz daha ilerliyorum. Evet, biraz önce size bahsettiğim gibinin şablonu bu. Web sayfanızın burada olduğunu düşünüyoruz. Web sayfanın ve işte Google Tag Manager arasında bir veri katmanı var. Yani bilgi alışveriş. Google Tag Manager'da işte örnek veriyorum Google Meta'ya bağlayabiliyor. İşte Google Ads'e bağlayabiliyorsunuz. Diğer araçlarla bağlayabiliyorsunuz. Sonra en sonunda da Google Looker Studio'dan bütün araçlardan raporlar çekebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Örnek veriyorum. Form doldurması da çok önemli. Mesela birisi geldi, bir bilgi sordu. Bilgi sormak için form doldurdu. Bu KPI de çok önemli. Bir önceki slaytta o yoktu. Buraya yazmışım. O aslında geçiyor. Eylem çağrısına geçiyor. Ama tabii ki bunun içinde de var. Call to action içerisinde conversion var. Dönüşüm var mesela. Adam geldi, örnek veriyorum. Yazısını okudu. Benden randevu aldı ya da bana bir form doldurdu website, yani bir bilgi sormak için. O formun nereden geldiğini, hangi anahtar kelimenin geldiğini bu mekanizma ile çözebiliyoruz. Ve Looker Studio bunun bilgisini veriyor. En sonunda rapor halinde veriyor size. Diyor ki 5 tane form gelmiş. Hangi source'tan gelmiş? Google
Organik'ten mi gelmiş, Meta'dan mı gelmiş, Google Ads'ten mi gelmiş gibi gibi bu tıklamalar, bunlar hepsi dediğim gibi bütün source'ları Google Looker Studio'dan elde edebiliyoruz. Ve bunu kuracak olan kişi dijital pazarlama departmanı içerisinde performans uzmanıdır. Performans uzmanı bunu normalde şey yapar, ele alır. Çünkü burada Google Tag Manager yazılımcılar tarafından biliniyor ama performans pazarlama uzmanı bunun daha çok fazla hakim olması gereken bir konu. Performans pazarlama arkadaş bunların hepsini sizin istediği şekilde halledebiliyor ve size rapor halinde size teslim ediyor. İlerliyorum. Evet, şimdi geldi YMYL, Your Money, Your Life. Bu da çok önemli bir konu. Çok benzerlik var şeyle. EEAT çok benzerlik var. Şimdi burada şöyle bir soru geliyor. Onu da size söyleyeyim. Ve Google çok doğru düşünmüş burada. Çok doğru bir şekilde karar vermiş. İki tane algoritma, ben de aslında şunu düşünüyordum. Aradaki fark ne? Yani ikisi aynı amaç için yapılmış algoritmalar. Peki bana gelen sorulardan içinde bu soru da var. Adam diyor ki ben doktor değilim diyor. Ve ben ne yapayım diyor. Yani benim blogum var ama ben prof değilim diyor. Yani bu konuda hakim değilim diyor. Yani ben nasıl yapacağım diyor. Kendi blogumu nasıl ben şey yapacağım diyor. Bilgi yazmam gerekiyor, bilgi çıkartmam gerekiyor, bilgiyi ilendirmemiz gerekiyor. Benim bir tedavi merkezim var. Ya da ne bileyim bir blog var. Sadece sağlık hakkında bilgi veriyorum. Peki bu soru için YMYL yapılmış bir uygulama yapılmış. YMYL'da aynı EE18'in biraz daha similar versiyon, benzer bir versiyon ama biraz daha küçük. Yani şöyle bir şey var. Çok kısa bir bilgi vereyim size. Bende bilgi yok. Ama ben bilgi yazıyorum. Ve bilgi yazarken aldığı bilginin kaynak vermemiz gerekiyor. Bu kadar basit. Yani çok kolay bir aslında bunu anlatması. Şöyle, benim bir blogum var. Blog üzerinde Guatr hakkında bilgi veriyorum. Ama Guatr uzmanı kim var Türkiye'de? Onlardan makale alıp makaleni özetleyip ya da aynı şekilde onlar kendi web sayfamıza yansıtıyorum ve paylaşıyorum. Yalnız burada da şöyle bir şey var. Burada da kesinlikle bir ticaret olmaması gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. YMYL ve EEAT'nin arama sorgularda bakarsa aradaki çok büyük fark var. Şöyle EEAT ne arıyor? Kanserin tedavisi nedir diye arıyor. Yani kanser ya da işte Guatr'ın belirtileri nelerdir diye arıyor. O yüzden o konuda kesinlikle bir uzman tarafından bir yazı yazmamız gerekiyor. Bir doktorun yazmamız gerekiyor. O en güzel. O orada kalsın. Ama ben bana en yakın Guatr uzman ya da Türkiye'deki en iyi Guatr uzmanlar dediği zaman YMYL devreye giriyor. YMYL devreye girdiğimizde burada da bakın burada da kesinlikle çok ticaret arada sokmamız gerekiyor. Mesela bilgi yazarken şöyle diyoruz. Bilgi doğru yazın ve hiçbir doktora çok fazla ön plana çıkartacak bir kelime kullanmayın. Google bunları hepsini anlıyor zaten. O yüzden çok fazla ön plana çıkartmayın diyoruz. Ya da birisi diyor ki ben yatırım borsa yapmak istiyorum. Hangi araç firma ile borsa oynayayım diyor. O yüzden burada da dediğim gibi biraz hassasiyet devreye giriyor ve şey yapmamız gerekiyor. Yani gerçek tık hangi firmalar var İstanbul'da ya da Türkiye'de borsa oynatan firmalar. Onların hepsini liste verip artık sizin paranız, sizin hayatınız. Yani adı üstü. Your money, your life. Yani ben size bilgi verdim. Para da sizin, hayat da sizin. İstediğin şekilde siz karar verin. Ben karışmıyorum. Ben size sadece bilgi vermekle mukallefim diye bir mesaj vermemiz gerekiyor. O içerikler içerisinde. O yüzden bunda o yüzden Google yapmış. Yani uzman değilsiniz. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışın. Ve insanları mutlu verebilecek bilgi vermeye çalışın diyor. Yani insanların böyle moral bozmak için değil, böyle güzel bilgi vermeye çalışın. Mutlu olsunlar insanlar. Ya da insanların hayat kolaylaştıracak bir bilgi vermeye çalışın. Adam çünkü zaten moral bozuk doktor arıyor ve siz de diyorsunuz ki bakın burada bir sürü bu üniversitelerde çalışan ya da işte şu kurumlarda çalışan doktorlar var. Buyurun size liste. O yüzden adamın
ne oluyor? Zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Ve çok güzel bir bilgi bu. Peki nasıl konu hazırlayabiliriz? Mesela örnek veriyorum. YMYL yazarken nasıl bir içerik yazmamız gerekiyor? Nasıl bir içerik planlama yapmamız gerekiyor? İlk önce tabii ki konu çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Konu araştırmamız gerekiyor. Hangi konular üzerinde yazı yazmayı planlıyorsunuz? Ve ne tür e, uzmanlar var etrafında? Onları nasıl toplayacaksınız? Onları iyi bir araştırmamız gerekiyor. E, Sonra en iyi uzmanlar araştıracaksınız. En iyi uzmanlar araştırırken işte kimler var bu konuda, hangi dalda neler yapmış, gerçekten o bilgiler toplamamız gerekiyor. Sonra içerik yazmaya başlarsınız onlardan referans alarak. Tabii ki bilgiler doğru yansıtın derken dördüncü konu şu. Ben örnek veriyorum bir doktor hakkında bilgi verirken tabii ki bunu çok fazla inandırıcı olması gerekiyor. Yani gerçekten bu doktor bu bilgi vermiş mi, vermemiş mi? O yüzden bunun çok faydası var. İçerik içerisinde bir tane röportaj koyanlar var mesela. Röportaj koyuyorlar. Röportaj ekledikten sonra doktor kendi bizzat konuşuyor. Ya da o konudaki uzman bizzat kendi konuşuyor. Ve e, Ve o bilgiler okuduk, gördük, bizzat kendi gördükten sonra insan bir rahatlıyor tabii ki. Çünkü hassas bir konu. İster sağlık olsun, ister parasal bir konu olsun. Uzman tarafından bir bilgi duyduğu zaman hem güvenmiş oluyor sizin makalenize, hem içeriğinize, hem kalma oranı da yüksek oluyor. Mesela örnek veriyorum, ben bir video seyrettiğimizde videoda şey yapıyorum, bakıyorum videoda örnek veriyorum. E, Gerçekten adam doğru konuşmuş. En sonunda işte isim soyisim geçtiği zaman o adamdan bir bilgi alışverişi tabii ki yapmak isterim ya da ondan tedavi olmak isterim ya da o kurumdan ya da işte bir alışveriş yapmak isterim. O yüzden röportaj gibi medyalar koymamıza faydası var. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi bunlarda işte EATT ve YMYL'in sorular. E, işte sorgular yani arama şeyler ne tür arama yapılıyor ve ne tür yani bu aslında şey anlatıyor size yani YMYL içerisinde ne kadar hassasiyet var ve EAT içerisinde ne kadar hassasiyet var o konular hakkında biraz daha böyle bilgi sahip olmuş oluyoruz. Yalnız ben size sadece medical sektörden bahsediyorum ama dediğim gibi en hassas olduğu için ama normal sektör içinde de örnek veriyorum bunlar uygulanabilir. EATT, YMYL uygulanabilir. Tek yapması gereken bir içerik yazarken gerçekten bu içeriğin üzerinde uzman olması uzman olduğunu ispatlayın ya da işte içerik çok güzel bir şekilde hazırlayın ki insanla o okuduğu bilgiler gerçekten güvensinler size şey yapsınlar yani sizin hakkında güzel yorumlar yazsınlar ya da işte puan versinler. Burada sorular var. Sorular istersen cevaplayayım yavaş yavaş. Çok da güzel sorular. Zevkle, severek cevap vermek isterim. Paravan linkler tabii ki gri şapkaya geçiyor. Yalnız şöyle bir şey var. Link verirken linkin de tabii ki çeşitler var. Mesela en çok önerilen backlinkler ya da Google tarafından en çok e, sayılan ya da işte saygı duyan backlinkler şöyledir. Editorial backlink'tir. Editorial backlink de şudur. Bir makale yazıldı ya da bir haber site yazıldı. Haber sitenin içerisinde bir en altında yazar diyor ki işte bu konu hakkında ben bilgi verdim ama daha çok bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Buraya tıklayın. Yalnız burada tek dikkat etmeniz gereken bir konu var. Anchor text. Yani anchor text derken o link verilen kelime var ya o kelime anahtar kelimeniz olmasın. Çünkü anahtar kelimeden gelen linkler Google tarafından satın alınmış olan compound backlink olarak geçtiği için
bu algoritmalar bunu satın almış olan backlinkler sayıyor. O yüzden böyle backlinkler çok geliyorsa onları Google'a bildirmemiz gerekiyor. Disavow araç var Google'da. Disavow araç. Yani backlink'ten kurtulma aracı var. O araç kullanarak bir liste yapıyorsunuz. Backlink listesi. Diyorsunuz ki ben bu backlink'ten almak istemiyorum. Bu ben almadım. Onun listesini yapıp Google Webmaster Console araç kullanarak o listeyi yüklediği zaman o backlinklerden kurtulmuş oluyorsunuz. O yüzden paravan backlinklerden giriş yapkalı. Ama dediğim gibi eğer makaleden geliyorsa, eğer içerikten geliyorsa o zaman faydalı olabilir. Ama dediğim gibi anahtar kelime dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi anahtar kelimeden backlink geliyorsa dikkat etmemiz gerekiyor. Sinan Bey'in sorusu var. Tabii şimdi e-ticaret sitesi var. Dediğim gibi e-ticaretteki bir kategori var ve kategorinin içerisinde tabii ki bir yazı yazmak zorundayız. Çünkü kategori bir sayfası, bir URL olarak geçiyor. Bir URL, bir landing page olarak geçiyor. Bir giriş sayfa olarak geçiyor. Orada bir yazı olması gerekiyor. Tabii ki şöyle bir şey var. Eğer çok hassas, biraz önce konu gibi çok hassas bir sektör değilse, normal bir alışveriş bir site ise yukarıda o kategori içerisinde yer alan ürünler hakkında bilgi vermeniz yeterli olabilir. Orada şöyle bir şey var. E-ticaret çok farklı bir yönden bakılıyor. Mesela işte bazı çok ünlü markalar var. Onların da danışmanlık yapıyorum. Mesela giyim marka var mesela. Onların mesela örnek veriyorum. Markanın kendi bir değeri olduğu için ve bizzat bir kendi marka olduğu için bir uzman sayılıyor zaten. Ben bu ürünler satıyorum diyor. O yüzden kategori için yazılan içeriklerin altında bir yazı, kimin tarafından yazıldığını yazmanız gerekmiyor. Sadece işte o yukarıdaki hangi ürünler kullanıyor, o ürünlerin hakkında doğru bilgi vermeniz yeterli olacaktır zaten. Can Bey'in sorusuna geçiyorum. Tabii, kesinlikle. Şimdi çok güzel bir soru sordunuz Can Bey. Biraz önce de bahsettiğim buydu zaten. Mesela uzman taraftan çok güzel bir şey yazılıyor, bir soru yazılıyor ve bu soruyu altında gelen yorumlar negatif yorumlar. Orada tabii ki bunlara şey yapmamız gerekiyor. İçeriğin tabii ki orada biraz içerik sorgulamamız gerekiyor ve maalesef bunu her ülkede her yerde, yani sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Her ülkede bunu yaşıyoruz. Bazı sektörlerde haksız rekabet yüzünden negatif yorumlar yazılıyor. Mesela bir makale, bir başka bir rakip sizin için, sizin marka için ya da sizin markanızın zedelemek için bir negatif yorumlar yazmaya çalışıyor. O yüzden orada yapacağımız hiçbir şey yok. Tek şöyle bir şey var. Zaten yorumlardan ziyade web sayfandaki etkileşim oranı iyiyse eğer, o zaman kesinlikle bu yazı iyi olduğunu ispatlamış oluyor zaten. Yani ben web sayfadaki kalma oranı çok iyiyse eğer ya da işte ne bileyim insanlar gelip başka bir yere tıklıyorsa eğer onlar tabii ki hepsi artı faktörler. Ama dediğim gibi doktorun kendi ya da işte uzmanın kendi geçmişinden kaynaklanan bir faktör. Bak, mesela ben size örnek verdim ya, ben bir ameliyat oldum, yanlış bir ameliyat oldum. Ben bu doktor hakkında güzel bir şey yazmam. O yüzden dediğim gibi eğer o uzman tarafından gelen yorumlar kötüyse o zaman İETT'ye çok büyük bir etkisi olur. Onu söyleyeyim size. Çünkü dediğim gibi sadece uzmanın yazdığı yazı değil, onun referansları da çok önemli. Oradan gelen yorumlar ne kadar yıldız almış, yorumlarda ne kadar thumbs up var, ne kadar şey var. Onlar hepsine bakıyor. O yüzden dediğim gibi orada şey devreye giriyor. Yani uzman ne kadar iyi, ne kadar kötü. İyiyse yazı tabii ki çok iyi tetiyle pozitif yönde etkiler. Kötüyse eğer uzman ve yorumlar kötüyse o zaman EATT tabii ki negatif yönde etkilemeye başlar. Raporlama istediğin araç kullanarak yapabilirsiniz. Orada önemli olan ne biliyor musunuz? Şey yapmak. Yani siz o KPI'ler sizin elde etmek. Onu dinamik olarak takip edebilmek. İsterseniz GA4 kullanın. Google Analytics 4 ile işte örnek veriyorum Tag Manager kullanın. İsterseniz yani direkt GA4 kullanın. O tamamen artık sizin şeyinize bağlı. Google Tag Manager niye tavsiye ediyorum? Çünkü Google Tag Manager'ın tek kodu ile tek kodu web sayfaya ekliyorsunuz ve diğer araçlar Google Tag Manager üzerinden devam ettiği için
Web sayfa çok kasmıyor ve web sayfa hızı çok etkiliyor. O yüzden benim şahsi e, e, tekniğim işte Google Tag Manager ile bağlayarak devam etmek. Ama dediğim gibi özel araçlar var. SEMrush gibi araçlar var. Onlar da kullanılabilir. Tamamen sizin elinizde olan bir şey durum ama dediğim gibi önemli olan o KPI'ler güzel bir şekilde takip etmek. Onlar güzel bir şekilde rapor aldık, dinamik bir şekilde rapor aldıktan sonra bizim karar mekanizma ona göre işlemeye başlıyor. Ona göre karar vermiş oluyoruz. Yapay zeka kullanırken şöyle yapay zeka kullanırken bir içerik yazmak zararlı değil. Şöyle bir şey var. Şunu dikkat ettim. Benzer 5 tane konu var. Benzer 5 tane konu olduğu zaman yapay zekaya aslında şöyle bir şey var. Yapay zekadan hiçbir zarar gelmez. Sizin ona nasıl soru soracağına bağlı. Mesela soru sorarken eğer 5 tane benzer konu varsa yani birbirine çok yakın bir konu varsa her soruyu farklı bir şekilde sorduğu zaman yapay zeka size farklı bir şekilde içerik üretecektir. O yüzden onu dikkat edin. Çünkü aynı şekilde soru sorduğu zaman yapay zeka bazen aynı kelime kullanıyor. Aynı terimler kullanarak size o benzer konular üzerinde içerikler üretmeye başlıyor. Yani tamamen farklı bir şekilde soru sormanız gerekiyor. Yani yapay zeka tamamen artık böyle size bağlı olan bir durum. Yani siz nasıl sorarsınız size öyle cevap verir. O yüzden onunla ilgili farklı tabii ki eğitimler var. Tavsiye edebileceğim. İsterseniz LinkedIn'den bana bir şey yazarsınız. Bu soruyu tekrar yazarsınız. Ben size birkaç tane şey söyleyeyim. Bir yer söyleyeyim. Oradan da yapay zeka nasıl kullanabiliriz? Nasıl bir içerik üretebiliriz? Onu şey yapalım. Ben şu anda %100 yapay zeka kullanıyorum şu anda içerik üretirken. Kesinlikle artık oturup yazmıyorum. Yazıyorum ve gelen yazıya göre tekrar optimize ediyorum yazılar. Yani bilgi almaya çalışıyorum. Ama tabii ki hassas konular kendi yazıyorum tabii ki. Yani hassas konular derken yani böyle dikkat edilen konular mesela İETT ben yapay zekadan istemem yani kendi yazmam gerekiyor. Çünkü orada kendi deneyimler var, kendi yaşamış örnekler var mesela. O yüzden bazı konular kendi yazmam gerekiyor. Bazı konular mesela ürün hakkında bilgi ya da işte zarar getirmeyecek bilgiler yapay zekadan kullanabiliriz. Yok. Bir tek Google Disavow Link Tool'dan artık şey yapabilirsiniz. Backlinkler. Çünkü direkt Google'a bağlı olan bir araç olduğu için Google kötü backlinkler ya da işte düşük profilli backlinkler bir liste hale getirip Google'ın kendi araca sunması önemlidir. Yalnız burada şöyle bir nokta var. Google o backlinkler 4 hafta içerisinde sizin bildirmeniz gerekiyor. 4 haftaya geç kalmayın. 4 hafta içerisinde bildirirseniz en azından bu backlinkler sizin tarafından alınmadığı çerçeve zaman içerisinde bildirmiş oluyorsunuz. 4 haftaya geçtikten sonra artık bu backlinkler sizin tarafından alınmış gibi görülmeye başlıyor ve size ona göre puanlama ya da zararlama ya da işte cezalama olabilir. O yüzden bir backlink keşfettiğin anda ya da gördüğün anda muhakkak o anda şey yapmaya çalışın. Bir liste yapın. Listedeki eski backlinklerin içinde ekleme yapın. Yani bütün listeniz olsun. Geçmişteki backlinkler de aynı liste içerisinde yer alsın ki tekrar gönderirken liste üzerinde kaydolmasın. Mesela bazen bu hata çok yapılıyor. Bir liste var. Ben 5 ay önce bir liste eklemişim Google'a. Ve bu listeden sonra yeni bir liste yaptım. Onu ekledim. Eski liste kayboldu. Benim yeni listeye eklendi. İşte bu şu anlamda geliyor. Eski liste artık ben eski listedeki backlinkler kabul ediyorum. Oldu. Oradaki binlerce backlink tekrar bize zarara dönmüş oluyor. O yüzden backlink dosyası tek olsun. Bilgisayarınızda kayıtlı olsun. Orada yeni ilaveler yapıp yeni sorun üzerinde yüklersiniz. O zaman garanti olmuş oluyorsunuz.